Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuk tantuni yapacağız. Diğer videomuzda et tantunimizi yapmıştık. Ardından birkaç talep geldi. Bu videomuzda et tantunimizi lavaş ile yapmıştık. Evimizde lavaşı nasıl yaptığımızı, nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatmıştık. Ardından birkaç talep geldi. Bu talepte de somun ekmekle tantuniyi nasıl yapacağız diye soranlar oldu. Bu sefer de tavuk tantunimizi inşallah somun ekmekle yapacağız. Şimdi ilk olarak ekmeğimizin hamurunu hazırlama ile başlayacağız. Bir kabımızın içerisine ilk olarak unumuzu alıyoruz. 5,5 su bardağı unumuzu kabımızın içerisine güzelce ekliyoruz. 5. su bardağı unumuzu ekliyoruz şu anda. Ardından yarım su bardağı daha güzelce unumuzu ekliyoruz. Ardından unumuzun içerisine 1,5 su bardağı ılık su ekliyoruz. Bakın burası önemli. Ne kaynar olacak ne soğuk olacak. Ilık suyumuzu güzelce ekledik. Ardından 3 yemek kaşığı yoğurdumuzu ekliyoruz. Ardından 1,5 yemek kaşığı kuru mayamızı ekliyoruz. Şu şekilde yarım kaşığımızı da ekledik. 1 tatlı kaşığı şekerimizi ekledik. Son olarak 1,5 çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Ardından hamurumuzu güzelce yoğurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada hamurumuz ne çok cıvık, ele yapışan bir hamur olacak ne de çok katı. Yani orta seviyede bir hamur elde edeceğiz. Ona göre eğer ki un eklememiz gerekirse un ekleyeceğiz. Gerekmez ise ölçümüz tam gelirse bu şekilde yoğurma işlemini gerçekleştirip işlemimizi tamamlayacağız. Unumuz biraz daha su istedi. Yarım su bardağı daha suyumuzu güzelce ekleyip yoğurma işlemimize devam ediyoruz. Burada hamurumuzu yoğurma işlemine özen göstermemiz gerekiyor. Ciddi manada güzelce ne kadar güzel yoğurursak hamurumuzu o kadar güzel bir hamur elde etmiş oluruz. Şimdi bakın şu şekilde ele yapışmayan, aynı zamanda çok aşırı sert olmayan bir hamurumuzu elde etmiş bulunmaktayız. Şimdi sıra geldi hamurumuzun mayalanması için bekleme aşamasına geçmeye. Hamurumuzun bu şekilde üzerine bir bez, bir sofra yardımıyla güzelce kabın üzerine örteceğiz ve bu şekilde yarım saat boyunca mayalanması için bekleteceğiz. Bakın şu şekilde ne ele yapışıyor hamurumuz ne de aşırı katı. Bakın ne cıvık ne aşırı katı. Elimi şöyle temas yaptığım zaman sonuçta ele yapışmayan bir güzel bir efsane bir hamur elde etmiş bulunmaktayız. Şimdi yarım saat boyunca hamurumuz güzelce mayalanacak. Yarım saatlik mayalanma neticesinde hamurumuz gayet güzel bir şekilde mayalanmış. Bakın gayet güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi buradan bezelerimizi elde edeceğiz. Bu yapmış olduğumuz hamurumuzdan toplamda 5 ekmek bezesi çıkaracak şekilde ayarlamamızı yapıyoruz. Şimdi hamurumuzu kabından şöyle altına güzelce biraz un serpeleme işini gerçekleştirdik. Un serptik. Bu unumuzun üzerine hamurumuzu çıkardık. Şimdi burada hamurumuzdan direkt beze çıkarma işlemini gerçekleştirmeden önce sağ ve sol kanatlardan veya orta kanattan güzelce hamurumuzu çekerek bu şekilde katlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunu yapmamız gerekiyor. Hamurumuzun güzel kabarması, istediğimiz sonuca ulaşabilmemiz için bu şekilde sağ ve sol taraflardan içeriye doğru güzelce katlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Hamurumuzu katlama işlemini bitirdik. Şimdi bu hamurumuzu 5 eşit parçaya güzelce ayırma işlemini gerçekleştiriyoruz. 5 eşit bezeye hamurumuzu ayırma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi güzelce şekil vereceğiz ekmeğimiz için. Ardından tepsimize koyup bir 10-15 dakikada tepsi mayalanması için bırakacağız. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde somun ekmek olacak şekilde güzelce hamurumuzun şeklini veriyoruz. Şeklimizi görmüş olduğunuz gibi verme işlemini gerçekleştirdik. Ardından tepsimize koyacak olduğumuz tepsimizin üzerine bir miktar un eklemesi yapıp güzelce hamurlarımızı tepsimizin üzerine yerleştiriyoruz. Hamurlarımızı görmüş olduğunuz gibi tepsimize güzelce koyduk. Şimdi üstlerine bir miktar kuvvet uygulayarak bu şekilde hamurlarımıza kuvvet uygulayıp bu şekilde yayvanlaştırıyoruz. Ardından ekmeklerimizin üzerine güzelce çizik atma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde çiziklerimizi atma işlemini gerçekleştirdikten sonra bir elek yardımıyla güzelce hamurumuzun üzerine bir miktar un elemesini yapıyoruz. Hamurumuzun üst kısmını unladıktan sonra şimdi üzerini sofrayla güzelce örteceğiz. 15 dakika boyunca da tepsi mayalanmasını gerçekleşmesi için bu şekilde bekleteceğiz. Tepsi mayalanması işlemi gerçekleşirken şimdi sıra geldi tavuğumuzu hazırlamaya. Göğsümüzü ortadan ikiye güzelce kesme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi kesmiş olduğumuz göğüslerimizi küçük küçük bakın şu şekilde uzunlamasına keseceğiz. Ardından küçük küçük küp küp olacak şekilde doğrama işlemini gerçekleştiriyoruz.
Bu şekilde diklemesine kestikten sonra böyle küp küp olacak şekilde güzelce tavuğumuzu doğruyoruz. Tavuklarımızı küp küp doğrayıp bu şekilde ocağımızın üzerine koyduk. Burada tavuklarımızı pişirme işlemine başlamadan önce tepsi mayası gelmiş olan ekmeklerimizi görüyorsunuz. Bakın nasıl güzelce kabarmışlar. İstediğimiz mayalanma süreci burada gerçekleşmiş. Tavuklarımızı pişirmeye başlamadan önce ekmeklerimizi fırınımıza koyacağız. Önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza 180 derecede üzeri kızarıncaya kadar ekmeklerimizi güzelce pişiriyoruz. Ekmeklerimiz pişerken sıra geldi tantunilerimizi, tavuğumuzu pişirmeye. Şimdi burada ilk olarak yağ eklemeden güzelce pişirme işlemine başlayacağız. Burada tavuğumuz kendi suyunu salacak. İlk olarak bu şekilde pişirme işlemine devam ediyoruz. Tenceremizin kapağını kapattık. Burada tavuklarımızın kendi suyunu salarak bu şekilde ilk aşamada pişmesini gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tavuklarımızın rengi hemen beyaza dönme işlemi gerçekleşti ve suyunu da bu şekilde salmış oldu. Tavuğumuz kendi salmış olduğu suyunu da çekme işlemini gerçekleştirdi. Şimdi bu şekilde kendi salmış olduğu suyu bittikten sonra yağımızı ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Normalde tantuni yapılırken pamuk yağıyla yapılıyor ama bizim elimizde pamuk yağı yok. Hakiki sızma zeytinyağı var. Biz o yüzden zeytinyağını tercih ediyoruz. Zeytinyağımızı güzelce ekleyip şimdi tekrardan tavuklarımızı kavurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Tantunilerimiz pişerken ekmeklerimizin pişme işlemi gerçekleşti. Efsane bir görüntüsü var ekmeklerimizin. Bakın alt tarafı pembeleşinceye kadar, kızarıncaya kadar pişirme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi burada üzerini bir bezle kapatıp ilk beklemesini bu şekilde gerçekleştireceğiz ekmeklerimizin. Aynı zamanda da tavuklarımız güzelce pişme işlemine devam ediyor. Ekmeklerimiz soğuncaya kadar tavuklarımızı da güzelce pişirip işlemlerimize devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tavuklarımız da gayet güzel bir şekilde pişme işlemi gerçekleşti. Şimdi burada ilk olarak 2 tatlı kaşığı tatlı biberimizi ekliyoruz. 2 tatlı kaşığı pul biberimizi güzelce tavuklarımızın üzerine ekledikten sonra 1 çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Ardından güzelce karıştırıyoruz. İçerisine su eklemesi yapacağız. Burada ekmeğimizi bandırmak, ekmeğimizi güzelce sulandırmak için yarım çay bardağından bir parmak fazla olacak şekilde suyumuzu ekledik. Şimdi ilk olarak ekmeğimizi güzelce kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi kesmiş olduğumuz ekmeğimizi güzelce tavuğumuzun üzerine bandırıyoruz. Güzelce temas ettiriyoruz tavuğumuzun buradaki suyuyla beraber. Bu şekilde ekmeğimizin yağlanma işlemini gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ekmeğimizin yağlama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi üzerine önceden hazırlamış olduğumuz soğanlı maydanozlu karışımımızı ekmeğimizin içerisine ekliyoruz. Ardından doğramış olduğumuz domateslerimizi ekliyoruz. Ardından ekmeğimizin içerisine tavuklarımızı yerleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tantunimiz hazır hale gelmiş oldu. Şimdi tadım testini gerçekleştireceğiz. Bakalım tadı nasıl olmuş. Şimdi sıra geldi en sevdiğim yere, tadım testine. Bakalım nasıl olmuş, sizlere tavsiye edebileceğimiz kadar güzel olmuş mu? Gerçekten efsane bir lezzet olmuş. Hamuru, ekmeğimiz özellikle efsane olmuş. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.